Türkiye'de doğduk ve bunu kabulleniyoruz. Ve Türkiye'de hiçbir şey toz pembe değil. Ama her zaman mücadele etmek zorundasın. Bundan sonra espresso lava uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Bizim kendi bildiğimiz geçmişimiz 1880'de başlıyor. Sonra 1930 yılında dedem 27 yaşındayken İstanbul'a geliyor ve yine bu işi yapmaya başlıyor. 1953 yılında da süt işi kuruyor. Yani geçmişe baktığımızda neredeyse herhalde 100 yıllık falan bir yeme içme sektörüyle uğraşan bir aileyiz. Şey gibi olur, Kocadağ ailesi yazları. Herkes yapar ama bizim hanım çok güzel yapıyor burketi. Geçen sene benim eşofmanı atmış çamaşıra. Gittim abi buldum onu orada. Dedim ki buna, sen bunu attın ya dedim, ceplerine baktın mı? Abi diyor, ben cebe bakmam. Dedim tamam, güzel, bakmazsın. Benim para vardı, kartlar vardı. Ya dedim çamaşıra gitseniz ya benim var. Abi akşam oldu. Gitmiş benim eşofmanını dağıtmış çamaşıra. Hiç ceplerine bakmamış. Yıkanmış. İçinde para, kartlar. Böyle bir ailenin içinde doğunca şöyle bir şey oluyor. Devamlı çalışan, işte sabah 6'da açılan, gece 1'de 2'de kapanan bir işletme düşünün. Türk filmlerini izlediğinizde Tarık Akan'ın, Kartal Tibet'in, biz hatta onları kesip koymuştuk. Mesela Nişantaşı Süt İş'te Kartal Tibet tavuk göğsü yerken bir sahne var. Biraz otursak. Emriniz? 2 tavuk göğsü. Baş üstüne. Ben 2003 yılında üniversiteye girdim. Sonra dondurdum, Amerika'ya gittim San Francisco dil kursu için Berkeley'de. Bir 6-7 ay falan kaldım. Orada böyle biraz dünyayı gördüm. Hatta hep şey derim ya, Cheesecake Factory diye bir restoran gördüm. Böyle inanılmaz 150-200 kişi çalışıyor. Servisleri çok güzel falan. Gözlemlemem çok iyi. Espresso Lab'in tutmasının sebebi de Türkiye'deki özellikle gençleri iyi anladığım. Yani işin sonunda o yüzden tuttuğunu düşünüyorum. Şimdi o zamanlar bizde Taksim Süt İş var, Emirgan Süt İş var. Ama Taksim Süt İş çok başarılıydı. Orası her zaman kaleydi. Bir de Emirgan Süt İş vardı. Yazları iş yapan, kışları böyle pek iş yapmayan. Ben geldim, çalışmak istiyorum ama Taksim'de babam var. Orada bana çok yer yok. Hatta o zamanlar ilk sene 2004 ben Taksim Süt İş'te wireless koymak istedim. Beni engellediler. Öyle olunca dedim ki benim burada işim yok. Ben dedim ki ben acaba Emirgan'da mı çalışsam? İşte işe girişmeye başladım. Zaten 18-19 yaşındayım. Çok heyecanlıyım falan. Biz hep kaliteli. Yani bizim için şey önemli değil. Fiyatımız var. Biz hep karımızdan düşürürüz zaten. Önemli olan en kaliteli mal neredeyse biz gideriz onu buluruz. Mesela peynirimiz... Four Seasons'da yeme içme müdürü vardı. Ahmet Uluzluoğlu, hiç unutmuyorum. MSA'da çalışıyormuş. Dedim ki ya ben sizden eğitim almak istiyorum. Çalışanlarıma eğitim verdirmek istiyorum falan diye. Şaşırmış yani, süt iş gibi bir yer, Emirgan Süt İş. O zaman o kadar meşhur da değil. Hani hoşuma gitti diyor. Ya bu çocukta vizyon var dedim. Hani beni bulmuş ve ders verdirmek istiyor. Böyle küçük dokunuşlarla Emirgan Süt İş'e Emirgan Süt İş yaptık. Sen yemek pişirmeyi biliyor musun? Bilmez miyim? Ha. 14 yaşından beri mutfaktayım. Ha bravo, bravo. Ailevi kadınında da oldu. Sonra 2011 gibi franchise vermeye başladım Emirgan Süt İş'te. Franchise ile beraber Emirgan Süt İş'te sanırım 20'nin üstünde Türkiye'de dükkan açtım. Kuveyt'te, Katar'da, Suudi Arabistan'da, Azerbaycan'da süt iş açtım. Böyle fena gitmiyorduk, iyi gidiyorduk. Nerede bizimkiler? Merhaba. Hoş geldiniz. Nerede? Buradalar mı? Oraya pek sığmazdık sanki. Buldum. Tabii bu resimde şey yok. Esra yok ama tam şu masadayız, aynı masadayız. Yere şoklayabilirim. Ha? Esra'yı toplayalım oraya. Ama yaşamıyor. Çok iyi değil mi? Tam aynı yer. Daha belli, daha Orada biraz böyle aileyle didişmeye başladım. Özellikle annemle. Şimdi yine kızacak bana. Ama yani yalan söyleyemeyeceğim. Annem her şeyi kontrol eder. Öyle mi? Evet, her şeyi. Gelir mi bütün mağazalara? Gelir, gelmese bile izler.
Bir bakarsınız bu şubede siz arabayla gidersiniz, o otobüs de sizden daha hızlı gitmiştir. Hanımefendinin ismi ne? Emine. Emine Hanım. Emine Hanım, yani evinde bir kamera sistemi var. Var. Telefonunda var, her yerde var. Gerçekten. Şu an bizi izliyor olabilir mi acaba? Şu an bizi izliyordur, notlarını alıyordur. Nerede hatalar yaptın falan. Bana şimdi birazdan mesaj atar. Hani annemle yine böyle bir tartışmamızda şöyle bir şey olmuştu. Süt işi sen kurmadın. Süt iş senden önce de vardı diye. Hani o zaman şey hissetmiştim. Ya ben bu kadar şey yaptım. Hani bir dükkan aldım, 20 tane açtım. İşte gittim çiftlik kurdum, fabrika kurdum falan filan derken. Ya şey çok komiğime gidiyor. Hani Espresso hep de diyorlar ya arkanda kim vardı bilmem ne. Diyorum ki hani babayla anne de tabii ki de bir destekleri var. Seni çok seviyorlar falan ama böyle korkuyorlar onlar da. Onları da anlayabiliyorum. Ya biz bir şeyler yaptık. Sen hani böyle risk alıp çünkü kendi kontrollerinde olmayan bir çocuk. Hani şey diye düşünüyorlardı herhalde. Bir anda birisi gelecek, senetler, çekler, çocuğunuz ödemedi falan diyecek diye düşünüyorlardı sanırım. O zaman böyle bir kahveci falan da açmak istiyordum. Hadi ben buna yoğunlaşayım. Ben bunu açayım, bir deneyeyim falan istedim. Bana şöyle bir fırsat çıktı. 2014 yılında abimler Bilgi Üniversitesi'nde Santral'de böyle bir kantin işletiyorlar. Onun personel yemekhanesi var. Personel yemekhanesini arka tarafa taşırsınız. Burayı bana verin, ben burayı kahveci yapayım dedim. Ben oraya ilk Espresso Lab'i açtım. Kahveyi koyacağız ama bunun yanına bir şey daha koymamız lazım. O zaman işte Cheesecake Factory'ye gittim. Ken Darling diye bir adam yakaladık. Adamı getirdik buraya. Adamdan cheesecake öğrendik. Çok güzel bir cheesecake ve kahve koyduk. Her şeyi böyle orijinal yapmaya çalışıyoruz. İş öyle başladı. Bilgi Üniversitesi'nde sadece Starbucks vardı. Biz ikinci kahveci olduk. Aradan 3 ay geçti. Bilgi Üniversitesi'nde muhasebede çalışan bir tane arkadaşım var. Esat dedi biliyor musun? Bu ay dedi Starbucks'ı geçtiniz. Daha fazla ciro yaptınız. Daha 3. ay olmuş. Ben de o zaman ben burada geçtiysem o zaman dedim ben dışarıda da bu işi yapabilirim dedim. İş hızlandı. Bugün 7 Mart 2020 senesi. Maslak'ta Espresso Lab için yaklaşık 4 katlı 3000 metrekarelik bir yer tuttuk. Ve onun başından sonuna kadar çekmeye karar verdik. Türkiye'nin en büyük roastery'sini kurmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar becerebileceğiz. Tuttuğumuz yer burası. Ama bizim bu saatler niye koyuyoruz ya? Fevre gideceğiz de buraya park olmalı. Her şeyi, bütün merkezi buraya getireceğiz. Espresso Lab olarak çıkıyoruz. Süt iş kalıyor. Şimdi biz bir sene boyunca, 1,5 sene boyunca o zamanlar CFO'muz vardı Ahmet Bey. Devamlı yer arıyoruz. Benim de hayalim var işte bacası olan bir yer bulayım. Osmanlı döneminden kalsın. Florya'da Kibrithane vardı. Haliç'te şapka fabrikası vardı falan. Gidiyorum geliyorum. Kahveci yapacağım diyorum. Beni sallıyorlar böyle. Sonra vazgeçtik. Yani şöyle pes ettim. Ben normalde pes etmem. Dedim ki abi olmuyor dedim bu bulamıyoruz. Ertesi gün Ahmet Bey bana buraya attı. Ben dedim gidip bakacağım buraya. Geldim gece 3'te buraya girdim. Bir tane bekçi abi var. Ya kardeşim dedi bu saatte ne işin var dedi ya. Git dedi yarın gelirsin falan. Abi dedim benim buraya bakmam lazım. Anlatıyorum işte hikayeyi. 7-8 sene önce kurulmuş bir marka. İşte Esat Kocadağ var işte patronumuz. İşte o da gençtir. İşte böyle bir gençlerle çalışıyoruz. Çok böyle çok ciddi emeklerimiz var. İşte büyüyeceğiz. İnanıyoruz hikayeyi falan. Adam bana şey dedi gidin buradan. Patronlar saat işte 2-3 gibi gelecek. Patronlar gelince dedi konuşursunuz dedi falan. Biz cumartesi günü buraya geldik. Bir baktık abi böyle bir yer. Tekstilci bir abimiz burayı showroom yapmış. Kapıyı da öyle bir kapatmış ki ben diyor buraya diyor yıllarca diyor kimseyi sokmadım diyor. Bu abi takım elbiseyle geceki olan beyefendi Mustafa Bey bizi karşıladı. Merhaba kardeşim hoş geldiniz falan. İşte buradaki gece bekçisinin düğünü varmış. Düğününden memlekete gidiyor. İşte o da burayı çok sevdiği için köpeklerle zaman geçirmeye gelmiş. Esat Bey de hikayesini anlatınca böyle heyecanlı markayla alakalı falan. O zaman alın burası sizin dedi. 300 bin liraydı o zaman kira. Hiç pazarlık da yapmadım adamla. Abi dedim hepsini mi veriyorsun? Ben sadece bir depo tarafına bile razıyım yani o zaman. Kardeşim dedi mal bu dedi falan. O da böyle Malatyalı. Mal bu dedi yani. Hemen dedim abi sana dedim bir senelik çek versek hani tekstilciler çeki sever. Olur kardeş dedi böyle. Verdik abi 12 tane çeki yeri tuttuk. İnşallah bu çizdiklerinizi beğenirsin de hızlı. Benim tek derdim ne biliyor musun? Burayı öyle hani tamam desem normal yapsak hani unique olması lazım ya hep diyorum 80. ya da 90. falan dükkan değil. Şu olsun. Yani
Gelen de şey desin, kim yaptı burayı falan desin yani. Aslında senin için uğraşıyorum burada. Sadece kendim için değil. Dışını içine mi uydursak? Daha açık renk bir şey mi seçsek? Açıkta bakalım alternatif olarak ama şeyler, koltuklar pembe olacak ya. Onunla da açık çok gitmez yani. Ama o zaman sen bunu bir modelde yap, patrona bir atalım. Genel olarak imalatlara baktık. Hani bizim çizdiğimiz detaylara uygun yapılmış mı diye. Zaten evet hanımlar da sağ olsunlar. Bizim çözüm ortağımız olduğu için bütün detaylar gayet yüzün yapılmıştı. İşçilikler de çok iyi. Hepsini CNC'de yaptıkları için zaten. Çok güzel. Çok bakınca için açılıyor. Tenteyi çok beğendim ben. Yok, zaten ortadan değil, yandan olması çevirebiliyorsun. Evet, çevirebiliyorsun. Çok iyi. Evet. Çapladan tavşan çıkartman gerekiyor. Yoksa şey olacak abi, evet. Zaten mekan çok güzel. Hani ne yaparsak yapalım güzel bir şeyler çıkacak ama insanların beklentisi fazla. Yani adam şey demesin, ulan bu mekan bende olsaydı ben öyle yapardım, böyle yapardım falan demesin yani. Aynen. İlk 3-4 sene maddi olarak gerçekten zorlandığımız zamanlar oldu. Bu kadar çok franchise vermiyorduk. İşte o zamana kadar açtığımız 15 şubenin büyük çoğunluğu bizim elimizdeydi. Açtığımız şubeler çalıştıkça, para kazandıkça borçlarını kapatır durumdaydı. Marka bilinirliği bu kadar iyi değil. Açtığınız gün iş yapmaya başlamıyor mağazalarınız. Çok büyük bir rakibiniz var yanınızda. O dönemde tabii ki ödeme zorlukları çektiğimiz dönemler oldu. Yani gerçekten bazı şeyler hani anlatıldığı kadar, sosyal medyada görüldüğü kadar kolay olmadı. Bugün 20 Aralık Pazartesi saat 12. Dolar kuru şu anda 17.75. 2 hafta önce dolar 9 lira 10 liralardaydı. Şu anda %100'e geldi neredeyse. Düşsen yıllarımı vermişim. Bu sektörde 19 yaşında başladım. Yani 16 senedir çalışıyorum. Ve 16 senenin sonunda geçen baktım toplam 25 milyon borcumuz var. Ahmet Bey CFO'muz bu ay sonunda 7-8 milyon açığım var diyor. Şimdi 7-8 milyon parayı nereden bulacağız? Benim öyle bir param yok. Zaten ortaklardan hiç öyle bir para gelmiyor. Kredi falan da devlet şey yaptı, bayağı daralttı. Yani kredi falan da alamıyorsun. O yüzden hani 25-30 milyon borcumuz var. Sanırım böyle yılların biriktirdiği bir yorgunluk ve hani onu koronada bile çözememişim. Çünkü korona zamanında stresliydi, dükkanlar kapanmış, borçlar var falan filan. Yani hayatı değil de işi de bu kadar ciddiye almamam gerektiğinin biraz farkına vardım. Peki kredilerden bir dönüş var mı? En son onları konuşmuştunuz Ahmet Evet, Bey'le. aslında ikisi de tam olarak dönmedi. O da biraz stresli. Ben de şey yapıyorum o yüzden. Bizim Taksim'de ortağımız vardı, ondan borç para istedim, 500.000 dolar. Bugün veriyor o. Böyle sağdan soldan para toplamaya çalışıyorum. Buradayım ama yine çalışıyorum. Evet. Yine ölmedik. Bana diyorum daha Mert'leri de açamadık tüh falan. Ben ve lanetli Mert'er. Diyorum ki ölürsem diyorum Mert'er ne olacak acaba falan diye. Allah korusun tabii ama. Açılışta herkes ağlıyormuş falan. Ama sadece yarım saat sonra herkes kahvesine devam eder. Sonra sen her şey yaparsın. Mayıs'ta dersin ki nakit akışı bozuldu, tekrar para lazım. Ay işte bütün borçları öderiz herhalde diye düşünüyorum, onu düşünüyoruz. Kapatırız da hatta. Annem de çünkü geçen atıştım bana şey dedi, paramı verin dedi. O yüzden bunları satıp ben annemin de parasını vermemiz lazım. Ne oldu, patladık mı yani? Alternatif ne yapacağım onu çift diyorum. Hayır mesela benim arabamı teminat gösterebilir mi ya ki? Öyle olmuyor mu? İpotek Bir kere o kadar hızlı hiçbir şey olmaz yani bankaya gideceksin, ipotek getireceksin, karşılığında teminat alacaksın yani başka bir bankayla halletmen lazım. Onu da öyle hızlı bir şekilde al yap olmaz yani. Benim derdim kira ödeme zamanı oluşuyor. Bu da. Şeyin parasını da burada veriyor. Yani benim şu tarihe kadar fon bulmam lazım. Şey yok. Franchise de vereceğimiz. Keşke Ürdünlü bir grup vardı. Bir 5-6 milyon euro veriyorlardı. Biz şımarıklık yaptık. Yani %33'ünü satabiliyorduk firmanın. Biz %25 olursa satarız dedik. Şu anda acayip pişmanız. Keşke alsaydık paralarını. Şimdi rahat rahat yatırım yapardık.
Esat Bey bunun 4 metreye gelen yerine çapı 2.10. Bizim oradaki deliğimizi kısa kırmadan %60. Yani sığmıyor. Ölçtük hepsini. Yerine koyduk. Okeyse sizin için Biraz kapatacağız. daha bence sola kaydıralım. Duvara doğru çok yerimiz yok. Duvara doğru değil, bana doğru. Şu ağaçla çok yarıştılar. Bunun aynı olduğunu mu söylüyorlar? Evet, bu ağaç küsmüş. kırıldı bence. Kırılmış şey gibi şu kısmı. Oğlum fotoğraftakiyle alakası yok ki. Şimdi videoyu da attılar bize de. Ya şimdi onu şey yapıyoruz, kararlaştırdık. Ama da Tam tepe noktasında doğru. kırılmış bu. Bu küçüğü bence. 2 tane vardı orada. Bir parçası vardı o zaman. Nasıl yönelecek? Yani koltuk mu koy? Yani tekli koymayalım. Abi hiç şömine etrafında koltuk görmedim mi yani? Şöminenin etrafında nasıl olabilir sence koltuk? Her türlü konuyor. Tamam yani. Yani. Bu alakasız bir şey olmuş yine. Aslında şu an bizim kullandığımız sistemde bunlar ya hepsi. Şu anki espresso repler gibi yani. Bana o havada gelmedi, şey de yapmadı. Yani şimdi kendime yalan söyleyip size ayıp olmasın diye şey de beğenmediysen. Abi beğendim hadi yapalım falan da diyemeyeceğim. Ama mobilyaları beğenmemiş oluyorsun. Orta alan da biraz tanımsız tabii. Zaten olay orada oldu. Yani mantıken seçtiğimiz mobilyaları ama seçtiğimiz mobilyaların hepsi espresso repte kullandığımız mobilyalar yani. Hani yani bana şunu söyleyin abi. Bir kere fabrikada yapıyoruz ve bu mu sizce? Yani bana pek uyumlu bir şey gelmedi abi, hiçbir şekilde bana wow diyebileceğim bir şey de yok ya da beni heyecanlandıran bir şey de yok. Bakıyorum abi, heyecanlanmıyorum. Milano'ya gittik. Bambaşka bir şey burada. Yani çok daha lüks, yerde terazolar, ihtişam. O da benim bakış açıma uymuyor aslında. Saray yapmıyoruz sonuçta. Sonra ben işte bu Milano'ya benzer ama onun minimalleşmiş şeklinde bir dükkan çizdim. Ya bunlar aslında Esat Bey için çok büyük değişikliklerdi. Markayı da değiştirecek, çizgisini değiştirecek hareketlerdi. Esat'ı ikna etmeye çalıştık. Hatta böyle artık teklifler alınmış, iş başlayacak. Hala şey diyordu ya, tezgah mermer nasıl olacak falan. Öyle bir şekilde güvendi bize. Sonra iş bitti. Yani bence Espresso Lab'in böyle dikkat çeken dükkanı oydu. Bir toplantıyı daha başarısız geçirdik. Ya çizdiklerimizin %20'si falan okeylendi. Önümüzdeki toplantılara bakacağız. Sorun projenin nasıl hayata geçeceğini tam anlayamaması patronun. Bence güzel oldu ama onu tam bitmiş halini gösteremediğimiz için şey oldu. Tabii ki de şimdi böyle bir yer yaparken Bilgehan'a bıraksaydık günün sonunda böyle bir sonuç da çıkmazdı. Yani Bilgehan mesela yaptığı bir şeyin üstünden belki 3 kere 4 kere bazen değiştirmemiz gerekebiliyor. Mesela bahçeyi yaptığında hiçbir zaman tutturamadı. En sonunda şu anda da ne çıkacak tam olarak bilmiyorum ama en az 3 kere 4 kere çizdi. Beğenmedim. Günün sonunda şey yapabilirdim. Hani acele ettirmek için evet hadi abi tamam bu güzel oldu falan diyebilirdim ama fıtrat olarak öyle bir adam değilim. Ya bir iş yapıyorsak en iyisini yapmamız gerekiyor. Ya böyle şey durması lazım abi o. Portekiz tarzı değil de Japon tarzı durması lazım. Daha minimal yapmaları lazım. Evet. Temiz bitimde. Yani böyle şey. Salaştırma. Hani Kyoto'da onu koysaydı bunu nasıl koyardı? Japonya'da yorumlamak lazım. Portekiz'dekinin aynısını yapmazdı. Portekiz biraz farklı ya. O böyle biraz kaba. Bizim dükkan bence orada bayağı fark yaratacak. Çünkü çok şey böyle dükkanlar ya. Evet. Eski böyle dökülüyor salaş gibi. Çok fazla salaş ya. 2 sene önce gitseymişiz. Ben şimdi kahvemizi kavurduğumuz, ofisimizin olduğu, aynı zamanda da böyle halka açık bir yer olsun istiyorum. Böyle bir hayalim vardı. Dünyada pek bir örneğini de görememiştim açıkçası. Hepsinin bir arada olduğu. Burada böyle çok kişi olmaz, zaten Merter'deyiz. Ama birileri gelir, bir barımız olsun. Hani yapmışken iyi bir şey yapalım. Zaten biz çalışanlar burada olacağız. Kahvemizi kavuracağız. Depomuz burada olacak. Ama burada 1-2 hafta sonra güvenliğe kadar sıra olmaya başladı. Bakalım sıraya insanlar ne kadar dayanacak. Bir açılış yaptılar. Sonra insanlar akın etmeye başladı. Ticari açıdan çok güzel. Benim açımdan güzel değil. Ne yaptığın gözükmüyor insan şeyinden, yoğunluğundan. Bar bile gözükmüyor falan. Mimar açısından iyi bir şey değil aslında. Tabii benden sonra sürekli masa sandalye sipariş ediyorlar. Onlar da daha ticari baktığı için. Zaten böyle oluyor. İlk kırılım Bilgi Üniversitesi Santral'de öyle bir iş beklemiyorduk. Çok iyi bir iş yaptık.
İkinci kırılım Merter'de öyle bir iş beklemiyorduk. Çok iyi bir iş yaptık. Öyle olunca tabii o güçle beraber şey yapıyorsun. Tamam abi ben saldırabilirim artık. Buranın gücüyle beraber savaşabilirim diyorsun. Ben hep şey diyorum zaten. Kahve sektöründe de oyunu değiştirdik. Yani hikayeyi değiştirdik burayla ilgili. Çünkü işte şu arkamda gördüğünüz yerde işte konserler yapıyoruz. Ya her hafta bir organizasyon var ve gençler şey diyor. Tamam ya bu hafta acaba Espresso Lab'de ne var diyor. Gençleri en çok benimseyen marka Espresso Lab'tir. Bu anlamda Merter'de düzenlediğimiz yoga, pilates etkinliklerinden dünyaca ünlü DJ'leri burada bir konsere entegre edip insanlardan herhangi bir ücret almadan bir filtre kahve eşliğinde burada o partilere katılıyor olması harika bir deneyimdi aslında gençler için ve gençler bunun farkına vardı. Espresso Lab'de özellikle o Z kuşağı arasında da çok sevilen bir markaya dönüştü. Bence bir yaşam alanı sunuyor. İş, ev, okul, ev, Espresso Lab gibi. Üçüncü bir yaşam alanı sunduk biz insanlara. Bütün mağazalarımızda gelen insanların keyif alabileceği ambiyanslar yaratmaya çalıştık. Buradayken bir sene boyunca açılmadan önce ya şu sokakta falan yürüyen falan yoktu. Ya böyle sanki adam kesecekler gibi duruyordu. Bir anda bence buradaki etraftaki gençlerin de böyle havası değişti diye düşünüyorum. Mesela bizim arkadaşlarımızı açılış zamanında abi Merter'de açılışımız var dediğimizde abi ne Merter'i ya yani hayırlı olsun falan deyip gelmediler. Ama sonra herkes meraktan geldi. Ya neymiş ya bu Merter nasıl tuttu bu kadar deyip böyle geldiler buraya. Biz Espresso Lab'de müziklerimizi de hep böyle canlı tuttuk. Kahveyle müziği, kahveyle partiyi ilk birleştiren biziz. Hatta benim babam hacı. 12.000 kişi gelmiş eğleniyor falan böyle. Babam şey dedi, ya bunlara sadece kahve verdiğine emin misin falan dedi. Yani böyle olaylar da yaşadık. Bunların hep başlangıcı biziz. Bizden önce kimse yapmıyordu. Üniversitedesin ve kız arkadaşınla date yapacaksın. Normal bir restorana gitsen, işte sallıyorum bugün 1,5-2 bin lira. Ama abi Espresso Lab'e geldiğinde ortalama 250-300 lira ödüyorsun. Ya işte Büyükdere'de Boğaz'da oturuyorsun, ya Bebek'te Boğaz'da oturuyorsun, ya Merter'de oturuyorsun, ya Bağdat Caddesi'nde oturuyorsun. Yani sen mutlusun, kız arkadaşın mutlu, güzel havalı bir yere geldiğini düşünüyorsun. Bence bu da çok önemli bir faktör. Z kuşağına baktığımızda anlamak istiyoruz her zaman onları. Çünkü bizim şu anda 4000-4500 personelimiz çalışıyor ve hepsi çok genç. Ve birçoğu da Z kuşağı diyebileceğimiz gençlerden oluşuyor. Her zaman onları gözlemledik, onlardan fikir aldık. Onlarla beraber Espresso Lab'ı inşa ettik diyebiliriz. Hüseyin 2 sene sonra mağaza müdürü olacak. 3. senede operasyona gireceksin. Evet, çok teşekkür 5 sene sonra bence Ayfer Bey'in yerine geçmen lazım. Hedefim bu olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah Allah'ın izniyle. Ayfer Bey bunu sevmeyecek ama. Burada ortacı pozisyonda çalışırken patronumuz Esat Bey bir anda beni omuzundan çekti ve Hüseyin 3 sene sonra mağaza müdürü olacak. 4. senesinde operasyona gireceğimi ve 5-6 sene sonra da bu şirkette zirveye oynayacağımı bana söyledi. Ve bu beni çok motive etti. Ben mesela şey düşünüyordum. Burası açılıyor ve sona yaklaştık. Hani artık benim bütün misyonum bitti falan diye düşünüyordum. Şimdi mesela 1-2 gündür şey düşünüyorum. Acaba yeni mi başlıyoruz? Aslında burası bizi global bir oyuncu yaptı. Yani tamam yurt dışında birkaç ülkede vardık. Yurt dışından gelen insanlar da tabii dünyayı biraz gezen insanlar böyle bir şeyin çok benzeri olmadığı için onlar da böyle bir şaşırıyorlar. Ben hayatımda diyor mesela böyle bir şey görmedim diyor. Okay, listen, before this, I want to give one, okay? For the cake, for the potato case. It's very important. The Espresso Lab collaboration started last year. I've been in Turkey many times. I also see the success of Espresso Lab, not only in Turkey, also in the worldwide. I'm very happy to be part of this collaboration. Dünyadan lezzetler getiriyoruz, yapacağız. This is the dough. We have put up different measures depending on how big dough we want to make. Aslında bunların da kendi tarzı var tabii ki de. Ama üstündeki şeker bana fazla geldi. Bir de üveysi fazla geldi. Sanki onları azaltırsak iş çözülür. İnsanlar bunun için buraya gelir mi sabahları? Gelirler ya sıcak sıcak çıktı mı? Ama şu şeker işi beni bozdu. Arif Bey sevmiş ama ben sevemedim.
Şeker oranı önemli, o ince bir nüans. Mesela biz Cheesecake Factory'den adamı getirdiğimiz zaman buraya şefi, Cheesecake Factory'nin cheesecake'leri çok daha şekerli. Buraya göre uyarladık onları. Daha bizim damak tadımıza göre daha az şekerli. İnsanları kesmiyor yediği zaman. Bunlarda da öyle bir revizyon gerekir bence. Ne güzel bir buluşma. Daha demin çekiyorum sanıyordum, çekmiyormuşum meğersem. Herkesin ne kadar güzel toplamışım. Günaydın. Bu yeni bir alet. Evet. Başından sonuna kadar çekmeye karar verdik. Öyle. Evet. Sonra belki bir belgesel olur. En kötü YouTube olur. Esat Bey'le oturup konuştuğumuzda iletişim fikirleri olsun, pazarlama aktiviteleri olsun, hep yapılmayanı yapmak bizim için kıymetliydi. O bir belgesel çekelim ve yaşadığımız bu süreçler ileride belki bir dünya markası olduğumuzda izlenmeye değer bir şeye dönüşür. Mesela bir sorun olduğunda kesin bu sorunun bir çözümü var ama şu anda bizim aklımıza gelmiyor. Bu işte de böyle. Yani bu belgesel olsun ya da başka bir şey olsun markaya değer katacak. Abi biz şunu şöyle çeksek inanılmaz iyi olur diyeceğimiz bir şey bulmamız gerekiyor. Ses getirecek bir şey bulmamız gerekiyor. Ben çok açığım böyle işlere. Yeter ki bir fikir olsun. Benim tabii ki de hayalim şirketin %15'ini %20'sini satmak ya da borsaya açılmak. O süreçleri artık çekmeye başlayacağız gibi falan geliyor. Tabii ki de günün sonunda bu belgeseli şeye bağlamamız gerekiyor. Vay be bunun belgeseli çekmişler desinler. Evet, mantıklı. Sonunda bir şey olması lazım. Ya batacağız ya çıktı kazanları mı bir son olması lazım. Bana Ersin Bey çok kısaca bir belgesel çekildiğini ve her anın çekilmesi gerektiğini söyledi. Konsepti de aslında ilk başta tam anlayamadım. Çünkü yani hani şirket içi bilgiler, böyle hani özel konuşmalar olabilir. Bir şeye başlamak istedi hayatında, böyle bir marka kurma macerası olarak. Ve bu onun için bence çok büyük bir adımdı, ailesinden ayrılmak için, kendi yaptığı bir şeyi göstermek için. Bir yandan da diğer ilgisini de buna birleştirip bunu böyle belgelemek, kanıtlamak istedi bence. Ve bence bir şeyler olacağını, büyük olaylar olacağını tahmin etti. Belgesele saygı duymayan çok insan oldu. Evet, herkes röportajdan kaçıyor, çekimden kaçıyor. İrem. Öyle bozulursan olmaz. Esat Bey, ben anlatamıyorum sanırım gerçekten. Neredesin? Buradasın. Tamam. Şimdi anlat. Neden ağlıyorsun? Olay şöyle oldu. Elif Hanım yine çekilmek istemedi. Biz hiçbir şekilde kendisini rahatsız edecek düzeyde değildik. En arkadan böyle kimsenin hani göremeyeceği şekilde. En son Zoom'da açtım kameramı, çekiyordum. Kendi işimi yapıyorum sadece çünkü bana verilen talimatlar ve benim üstlerimin bana söylediği şeyler bunlar. Ama bunu kişisel algılamaman gerekiyor bence. Elif, niye İrem'i ağlattın? Neden ağlattın ya? Ağlıyor kız. Sadece bugün beni çekme dedi. Hep böyle diyor, herkesin arasında beni azarlıyor diyor. Azarlamıyorum, çekmeyin dedim ve 3 kere üst üste söyledim, rica ettim düzgün bir şekilde ve devam ediyordu çekmeye. O işi bu ya, o yüzden. Tamam, ona dedim ki bugün istemiyorum ya dedim. İstiyorsan Ersin'e söyle, istiyorsan Esat Bey'e söyle. Bugün çekilmek istemiyorum dedim ya. Bu kadar basit. Ya bunun için niye ağlıyor ki? Espresso Lab'i hep şeffaf bir şekilde Espresso Lab'in hikayesini anlatmaya çalıştık herkese. Bu anlamda işte bu belgesel fikri de oradan çıktı. Çünkü Espresso Lab'in saklayabileceği bir hikayesi yok. Aslında ilham olabileceği bir hikayesi var. İyi ki aklımıza gelmiş. Hep bu Kris Jenner'dı. Onu gördükten sonra belgeselini 1970 senesinde adam hani yatakta uyanıyor ve kendisini çekmiş. Hani doğru düzgün kamera bile yokken. O zaman uyanmıştım ya, biz niye kendimizi çekmiyoruz? İleride belgesel yaparız, anlatırız diye. Meğersem bunun için çekmişiz diye düşünüyorum. Şu anda en son kahve çiftliğindeydik bizim için. Şimdi pick-up üzerinde tekrar bize bırakılan yere dönüyoruz. Yol üzerinde zaten gösterirsin arkadaşlara. Buralarda böyle çalışma yerlerimiz var. Düşünsene şey gibi, bedava ofis gibi. Zaten burayı Merter'den sonra açıldı. Artık biz şeyden korkmuyoruz, büyük metrekarelerden falan korkmuyoruz. Çünkü böyle iddialı yerler olduğunda zaten insanlar geldiği için karşılığını alıyor. Burası da onlardan bir tanesi. Takılalım. Aynen. Parasızı bir yere götürür. Yani bir yerden sonra
tabii benim param var hadi kahve var. Ayhan abi bir sürü kişi geliyordu, danışmanlık veriyordu. Param var, kahveci, zincir açmak istiyorum. Tamam, peki misyon, vizyon hiçbir şey var mı? Yok. Müteahhitlik yap abi, daha iyi. Para ya da destek olsa bile günün sonunda çok fazla misafir ağırlamak zorundasın ya. Ha diyorlar ya sana destek veriyor falan. Diyorum ki abi peki insanları kim yolluyor bana? Ha gerçekten de tersini düşünelim. Ha bana destek veriliyor ve para da veriliyor. Ama insanları abi istesen de sokamayabilirsin yani. Bu şey gibi değil. Devletten bir ihale aldın ve köprü yaptın, geçtin, paranı da aldın. Tamam, bunda bir yol verilme falan olabilir. Ama bu sektörde, bu işte, mesela bir kebapçı açıyorsun abi. Paran da var, birileri sana destek de veriyor. Tamam abi nasıl, o insanları nasıl getireceğiz? İşte şeydeki Rostur mesela, Merter'deki. O aslında bir vizyon yani. Hani öyle bir yeri alıp, öyle bir yere çevirmek yani inanılmaz bir şey. Gerçekten yani kimsenin gözü yemez ona. Ya abi ben Merter'deyken benim ortaklardan habersiz tuttum. Yani abimle dayımdan habersiz tuttum ki beni vazgeçirdiler diye. Sonra da şey yapmadılar zaten. Mesela işte parasız kaldık, kimse para koymadı ki. Hani zaten bu batacak, bize son paramızı da almasın diye. Şey diyorum ya, daha bana ortağım inanmamış abi. Kim bana para verebilir ki? Ben şunu diyorum ya, bu şey değil. Kırmızı oturuncu. Ahşap değil yani şey. Ama zaten ahşap gibi duruyor. Acaba şey yapmaz mı? Yani Şurada bir ahşap dışında nasıl olanı var? böyle sandalye edilmek, bir anda şeyi değiştirmek. Oyunu değiştiriyormuş. Bence zaten şey yapmamız lazım. Yani ben bir de sürekli söyledim. Yıllarca bunu... Biz asla kaliteden ödün vermedik. Masa ayakları sallanıyor diye sallanmayan masa ayağı ürettirmeye çalıştık Türkiye'de. 20-30 tane firmadan böyle ayak aldık. Üretemediler. İtalya'da bulduk. Biz şu an masa ayağını bile İtalya'dan getiriyoruz. İşte müzik sistemi var. Bose kullanıyoruz. Biz de Çin malı müzik sistemi kullanabilirdik. Veya daha düşük kalitelerde kullanabilirdik ama biz hiçbir zaman kalitede ödün vermedik. Ben Mısır'a ilk defa geldim. 7 yıldır şirketteyim. İlk defa ziyaret etme şansım oldu. Markamızın kurumsal kimliğinin standartlarına uyulup uyulmadığını denetlemeye geldik. So this is the project we sent. The chairs and everything. And you had missing tables and chairs are not the same. For example, it's supposed to be those rim chairs and you have another chairs. Downstairs. Yeah. So you stop your rate of price in the 3 minutes. For between 4 and 3 minutes, it's gonna be really nice roast. Sizin rakibiniz Mercedes'le aynı büyüklükte bir firma. Bunun yanında siz daha kötü bir masa sandalye koyup, daha kötü bir kahve koyup başarılı olamazsınız. Renato is very into coffee. He loves coffee like the shop. He loves the coffee, man. He lives the coffee. So we're in the upper elevations of Volcan Azul, visiting one plot of trees that were planted a few years ago. These are geisha variety, some of the more higher scoring variety that they grow here in Volcan Azul. O yüzden gittik, her yerden böyle daha iyi kahve bulmaya çalıştık. Hatta en son Costa Rica ziyaretimizde şey dedik, satılan kahve tarlaları vardı. Ya acaba bu işe de mi girsek? Hadi bir de kahve tarlamız mı olsun? Tam o kıvama gelmiştik. Bu bence birinci olay. Şu anda iyi gidiyoruz. Dün çok iyiydi. Biraz kafamı da değiştirdi. Hiç hayatımda daha önceden kahve tarlasına gelmemiştim. Yani oradaki insanların o emeğini görüyorsun. Kahvenin nasıl bir şey olduğunu gördüm. Yani bir de tadına baktım falan böyle çiğ halini. Güzel, değişik. İkinci olay da şöyle oluyor. Dünyadaki kahve piyasasını, dükkanlarını takip etmeniz gerekiyor. Bizim bir ekibimiz var, zaten bunu da çekmiştik. Sabah 4'te yola çıktık. Hala İstanbul'dayız. Buraya gitmeye çalışıyoruz ama hala İstanbul'dayız. Baba olmadı. Bence bu sefer olacak. Bir daha deneyelim. We have a company, roasting company. We're here to visit Rwanda for the first time. The most famous is like a Classe Fitalis Kirby bar in the main square. Daha önce burada bir fuara daha gelmiştik 2-3 ay önce. Orada da böyle ben şey bekliyorum, çok büyük bir fuar falan bekliyorum. Bunda da geldiğimizde mesela 2 hol vardı. Aslında bu bizim için sevindirici. Günün sonunda sanki çok fazla kişi kahve sektöründeymiş gibi. Ama ciddi oyuncu kaç tane var dersen, bana göre dünyada ciddi oyuncu hani 150 tane falan vardır, 150 firma falan vardır. İyi peki yani.
So they updated a few things like the rear, the quality of the materials like slightly different. Yeah, just a few things though. Millette ille kahvesi ve şu köpeğiyle bilmem ne çocuğuyla falan böyle oturuyor ama. Aynen. Bir şey de güzel aslında. Arde mi? Arde. Ama o yavrular çok sıcak. Yağmurda patlar ama. Evet, şu anda neredeyiz? Şu anda Seul'deki Blue Bottle'ın roasteriesindeyiz. İlk denemelerimizi yapıyoruz. Different. Arrow. I like this. I like this. Ne aroması aldınız acaba Oktay Bey? Bunu bilmiyorum, öyle söyleme, dedik ki siz neden buraya geldiniz? Pero. Ben dedim Türkiye'de bizim 150 tane yakın dükkanlarımız var. Buraya da pazar araştırması altında geziyoruz, bakıyoruz. Ne kadar güzel anlatmış. Espresso! Murat kapatacağız. Evet, espresso! 10 tane zincir var. Bir tanesi kahve, bir tanesi servis, bir tanesi dizayn. Siz bunların hepsine kafa yorup en iyisini yaptığınızda bakıyor ki ya burası daha güzel, kahvesi daha güzel, hizmeti daha güzel, oturması daha rahat ve işte konumu da daha iyi diyelim. Sizi seçmeye başlıyorlar. Kıymetli olan şey aslında orada rakiplerinizin ya da sektördekilerin yapmadığı şeylere odaklanmak oluyor. Bu anlamda biz her zaman sektördeki o kalite eksikliğini biraz tamamlamaya çalıştık. Çünkü dünyada başka yok. İlk defa bir kahvecide çok freelance takılabilecekleri, kendi kahvelerini alabilecekleri ve sinema salonunu rahatlıkla kullanabilecekleri. Ve insanlara bu çok garip geliyor ama bizim için artık o olağan oldu. Buraya gelip video ve resim çekenlerin sayısını hesaplasak bizi kopyalayan bence binlerce kişi diyebilirim size. Küçük kahveciler bile bizim tasarımlarımıza bakıp aynısını yapmaya çalışıyorlar. Bu da çok güzel bir şey bence. Çünkü sen zaten bir kahveci açacaksın. Özgün ne istersen açabilirsin ama bizi kopyalıyorlar. Türkiye'de trend olabileceğine inandığımız birçok ürünü keşfedebilmek için birçok ülkeye seyahat düzenliyoruz. Ve bunlardan biri de pandemi sonrası Cape Town ziyaretiydi. Orada Esat Bey'e bir içecek denetildi Renato tarafından ve içinde gül suyu, tonik ve işte kahvenin buluştuğu ilginç, renkli bir içecekti. I created pink coffee many years ago. The recipe is slightly different. The ingredients that we use is slightly different. The tonic is a little bit it's strong in the citric flavor, so we need to bring that flavor down. Have more of the rose and the cucumber bitter flavor. Esat Bey buna hayran kaldı. Bence kesin tutacak. Çünkü benim damağım iyidir ya. Ben bir şeyi beğeniyorsam genelde herkes beğeniyor. Daha sonra Espresso Lab'in pandemi sonrası olduğu için o tarihe kadarki en büyük de pazarlama bütçesini buna ayırdık. Bina giydirmelerinden tutun billboardlara kadar birçok reklam alanı kiralandı. Ve ilk yaptığımız influencer marketing de Pink Cafe içindi. Çünkü çok inanmıştık ürüne. Herkes çok sevecekti. Ve Espresso Lab'in belki de bilinirliğini çok arttıracaktı. Yani ona öyle inanmıştık. Mecidiyeköy'de önünden yürüyecekler bunun. Yürüme yolu. Beşiktaş'ta da yürüme yolu. Ya burası da çok iyi oldu. Burası da Beşiktaş lokasyonumuz. Mikel Cafe'nin de yanına koymuş olduk. Bence çok da güzel bir yer. Tam bir başarısızlık hikayesi oldu pazarlama açısından. Hala çok beğeniyorum. Çok iyi giriş. İlk defa bu kadar yanıldım ama tabii ki de şey yapmayacağım. Hayır ben doğruyum falan diye üstünde gitmeyeceğim. Demek ki bizim halkımıza göre değil. Bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim. Hani 100 kişiden 95'i küfür etmiş falan yani. Hani %30 bile yakalasak iyiydi ama %95 başarısızlık. Hayatımda ilk defa bu kadar başarısız oldu. Bu arada Pink Cafe'ye erkeklerden de içinden çok şikayet var hesaplarını. Hani diyoruz ya yanlış mı yaptık ya yapmadık dedi. Erkeklerle de sevmiş. Bence seven yok gibi bir şey oldu. Ayda ortalama 350-400 tane franchise başvurusu geliyor bize ve biz bunlardan 10 ya da 15 tanesini seçiyoruz. Hani insanlar diyorlar ya çok hızlı büyüdünüz, çok hızlı gittiniz falan. Ben bugün Türkiye'de 450 tane franchise başvurusu gelecek, benden başka birisi olsun. Yani en az yarısını verirdi diye düşünüyorum. Ben ama aralarından 10-15 tanesini seçtim. Türkiye'de 280 tane şubemiz var. Yurt dışı ile beraber de toplamda 360 şubeye falan ulaştık. Ya mesela Çanakkale potansiyel. Eskişehir büyük potansiyel. Sparta. Kütahya'ya gittim, Kütahya potansiyel. Isparta'da Demirel. Evet,
Denizli desen, hani buraları konuşuruz ama hani şurayı, şimdi Kocaeli artık geldi değil mi? Evet. Yani şu bölgeye belki de bir odaklanma yeterlilik var. İdari haritanın her köşesinde olmak istiyoruz. Özellikle sadece iller değil, ilçelerde de olmak istiyoruz. O yüzden sürekli kendimize orada hedeflerimiz var. Ya bugün hedefimiz Türkiye'nin en ücra köşesinde bile insanlara kahve içebileceği, ucuza sosyalleşebileceği doğru yerler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de idari harita odamızın her köşesinde var. Franchise'ı bence istemenin en büyük sebebi, bir franchise görüşüyorlar. Onun mutlu olduğunu görüyorlar, iyi para kazandığını görüyorlar ve sonra bu işe yatırım yapmak istiyorlar diye düşünüyorum. Mesela bizim bazı franchise'larımızın bir tanesinin 11 tane dükkanı var, bir tanesinin 8 tane dükkanı var. Yani açıp memnun olup 2-3 tane daha açanlar var. Bütün dünyayı geziyoruz. Gerçekten Espresso Lab kendini farklı bir şekilde göstermeyi başarabiliyor. Her şeyle. Dekordan tutun da arkadaki servise kadar çok ciddi bir arkada çok çalışma var. Ve bunu da artık misafirler anlayabiliyor. Dünyada seyahat ediyoruz, görüyoruz. Gerçekten böyle bir marka yok. Açılan mağazaların yaklaşık %80'i franchise büyüyor. Yani franchise de bu işe para kazanmak için girmeye çalışıyor. Amaç belki duygusal olarak markayı seviyor olabilir, patronlarımızı seviyor olabilir, Espresso Lab'ın konsepti hoşuna gidiyor olabilir ama sonuçta biz ticari bir işletmeyiz ve bu işletmelerin para kazanması lazım. Tamam abi, böyle gidiyoruz. Belli bir büyüme şeyimiz var, hızımız var. Abi bizim hayalimiz ne? Ayda 15 dükkan açmak, 2 günde 1 dükkan açmak. Ama şu anda biz hiçbir şey değiştirmezsek sonuçta değişmeyecek. Ya o yüzden bir değişik bir aksiyon alıyor olmamız lazım ki sonuç değişsin. Şu anda değişik bir şey kimsenin aklına gelmiyor. Biz hep şöyle düşündük. Bizim her zaman bir tane kurşunumuz var ve biz onu hep iyi yere atmamız lazım. Bize dediklerinde neden iyi yerleri hep siz açıyorsunuz diye. Biz şey diyoruz, neden kötü bir yere açalım ki? Bir çılgın iddia yapsak mı acaba? Şimdi şöyle, Yeniköy'de bir yalı var. Buraya biz korona öncesinde de bakmıştık. Bayağı 1200 metrekare, denize sıfır. Yanda da bahçesi olalı. Bir o köşeliydik, değil. Daha önce bakmıştık. O zaman tabii korona öncesi falan cesaret edememiştik. Deniz şu anda şurada. Tamam. Şu tarafı var mı? O taraf deniz. Binanın arka tarafında bahçe var mı? Arkasında, hep bu tarafında, sağ tarafında var. Ha, hayır. Bizim hani böyle şeyimiz var ya, şimdi mükemmel olmak istiyorum ama ona uzakmışız, onu anladım. Ben şey değil, istiyorsak şubesinin bunun olduğuna itibariyle olamaz. Ama böyle bir halimiz var. Siz de rahatsızlık bilmiyorsunuz. Abi Starbucks'tan çok iyiyiz. Biz havalıyız, uçuyoruz, kaçıyoruz falan derken sonra Kadıköy'den fotoğraf geldi. Şimdi tuvaletlerin başlıkları, muslukların başlıkları oynuyor. Klozet kapağı yok. Bir tane tuvalet tamirde yukarıdaki merdiven bası kırılmış. Şimdi kendi kendime şunu diyorum. Benim dışımda da bir şey işlesin. Yani ben her yere salça olmayayım. İşte bir bakayım operasyon yürüyor mu? Yani işler iyi gidiyor mu falan diye düşünüyorum. Yani ben bakıyorum böyle hiçbir taraftan kurtarır bir yanı yok. Bugüne kadar çok çile çektiğimiz mağazamız oldu bu anlamda. Şirkette büyüme gerçekleşirken o küçük çekirdek kadro artık genişlemeye de başladı. Bu da biraz artık şirketin kontrol edilebilirliğini de bir yandan da etkiledi. Yani bu işi yapabilir miyiz diyorsun? Evet, yapılabilir duruyor şu an bizim için. Ve incelediğim kadar mobilyet zaten çok açıkçası çok basit. Seri olarak çok basit. Bu gördüğünüz bütün depo alanı yeni sisteme geçtiğimizde her bir bölümde elimdeki cihazda hangi bölümde hangi ürünün olduğunu görebileceğim. Örnek veriyorum, şu alanı sayıyorsam burada atıyorum 12 oz karton bardak varsa burada kaç adet 12 oz karton bardak olduğunu bana gösterecek. Geçiş yapamadık. Geçişten sonra sayımını yapamadık. Senin program çalışmıyor. Ay bitti, tamam mı? Şu an 2. aya başlıyoruz. 2. aya sıkılamayalım, Allah rızası için. Benim de tüccarlara vaktim olmadığı için şu anda geldim, işi bıraktım. Adını koyup dağıtmamız lazım. Bildiğiniz, hayır olmaz diyeceğiz bir şey varsa da kafayı çalıştırın, şu anda konuşun. Yani en basitinden geçen seneyle like for like'ınızı unut. Çünkü o data yok şu anda artık, geçmiş yok. Yani ben artık o raporlamayı yapamam. Ne o abi? Anladım. Geçen seneyle karşılaştırmalı olarak biz ürün satışlarının yükselmesi, artmasını düşük şey yapıyoruz ya, raporluyoruz ya. Yeni sisteme geçersek oğlum nereden bulacağım böyle? Data yayınız ya. Niye çıkmıyor? Onun için
Ya taşıma suç ve şu an tamam da bütün hepsinin taşıma suyuyla Artvin'de şu anda şelale oluşturabiliyoruz. Tamam, İstanbul'dan suları taşıyalım. Olabilir mi? Olabilir. Bu kadar zahmete girmeye değer var mı? Sana olmasam ben zaten kılıçları çekip koşarak gideceğim yani, anladın mı? Ya tamam sen hep frenleyen tarafsın da bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum yani. Siz diyordunuz ki bir haftada geçirir. Niye geçemiyorlar bir haftada? Geçirsin o zaman. Abi bir hafta geçelim, yarın geçelim. Bir haftada hepsi geçsin. Sivas'ı devredeceğiz. Olayları biliyorsun. Vah siktir ya. Burada 140 bin lira açık çıktı. Lan burada 140 bin lira açık çıktıysa diğer mağazalarda da açık vardır dedik. İş nerelere geldi? Kasa raporlarımız tutmuyor. Stoklarımız tutmuyor. Patronum en sağlam olduğumuzu düşündüğüm taraf, yani kıçımızın en açık olduğu tarafmış. Burada da abi bu geçiş bu kadar zor olmaması lazım. Yani deneyelim, edelim, hata olsun, bilmem ne olsun. Anlarım senin tarafında zorluklar olacak ama olsun abi. Yani stoğun 4 milyon fazla vermesi ya da 1 milyon eksik vermesinden bence daha iyidir. Şu anda zaten otodan şöyle kadar değil, Süper'de o kadar alırsınız. Abi bak sana şöyle söyleyeyim. Çünkü bak sana hayır. Bak sana şöyle söyleyeyim. Madem her şeyi dedim diyorum bunlar yapıyor, bunlar götürüyor. Biz olmazsak burası olmaz diyorlar. Ve diyorum ki neden benim için çalışıyorlar ki? Madem bu kadar yeteneklisiniz abi, gidin kendiniz için çalışın. Neden maaşla benle çalışıyorsunuz ki? Kimsenin anlamadığı, ailenin de anlamadığı bir şey söyleyeceğim abi. Siz olmazsanız burası yine olur. Ben olmazsam da bu saatten sonra burası yine olabilir. Şu gelinen noktada. Ama abi senede bir kere sinirleniyorum. Tam oraya bassın. Bu kadar şeye gerek yok. Beni bu kadar sinirlendirmeye de gerek yok. Herkes biraz hikayeyi de bilsin. Esat Bey'i de bir gün bir mağazada, bir masadaki boşları kaldırırken görebilirsiniz. Bu zaten herkese nasıl çalışması gerektiğini açıklıyor. Biraz büyümemizle beraber de bazı arkadaşlarımızın da kendi ceplerini düşündükleri bir süreci de beraberinde getirdi. Burada ciddi hırsızlıklarla karşılaştık. Özellikle depoda başlayan bir hikayeydi. O daha sonra yayıldı. İçeride farklı departmanların denetlenmesiyle beraber ortaya çıkan süreçler oldu. Şimdi ben Alper Bey diyorum ki kostçular de bunu seviyor bu. İşte kaçağımız var mı? Geçen hatta yakışma da olmuş demek. Alper de diyor ki Esat Bey diyor gittiler diyor bu ay sonu diyor işte geçen ay sonu için. Saydılar bilmem ne yaptılar falan filan böyle. 2 gün önce de Fatih'i gördüm. Fatih der gördüm bir şey kırdım. Oğlum bak oralara gelmiyoruz tabii oynuyorum ne falan. Sen varsın de böyle gel barış falan diyorum falan. Ha doğrusu bu çocuğun havaya çalıyormuş. Ya Kemerburgaz'a geldik şimdi. Sanırım suçüstü yapılacaktı. Hani Fatih Bey'le o aracı kişi kahveyi Fatih Bey'den alıp satan kişi biri aralarında bir kar bölüşümü yapacakken orada bir baskın yapılacakmış. Ama adam galiba bunu fark etmiş. Arabayı bırakıp kaçmış bu arada. Birisi aramış abi. Kaçtı işte. Nasıl arayayım? Serhat sen bunu ara de ki ya de bir şeyler olmuş de. Sen gel de anlat de çözelim de falan. Bak şikayetçi olmak istemiyorlar bu taraflar savcıdan falan. Ama işin detayını da öğrenmek istiyoruz falan da. O kadar. 23'ünde üretilen kahvelerin bir tanesi 24'ünde bir tanesi 28'inde gitmiş. Yani bir 23 üretimi 24'ünde bir de 28'inde ayrı ayrı gitmiş. İki sevkiyat da aldım ben yani. Tamam, senin 24'ünde sevkiyatın var mı? Aynen paketlerinde var sadece. Bayağı yığılmış eve ya. Yani bu kayıp kaçak değil, bu tamamen hırsızlık yani aleni bir şekilde. Aslında şöyle ay sonu envanter sayımları geliyordu. Ben de oradan kontrol ve takip ediyordum. Genelde oradaki envanter sayımlarında hep bir veya yani biraz böyle belki 10 kilo fazla kahve çıktı. İşte ay sonu sayımlarına bakılıyordu. İşte orada bir herhangi bir eksik çıkmadı. Bunların hep raporları ve mailleri var. Zaten aylık bizim paylaştığımız işte maliyet raporu olsun, tüketim raporları olsun. Merkez tarafında hep böyle bir olması gereken mevcut stoklarına göre hep bir eksi görüyordum. Burada bir hata olduğunu düşünüyordum. Ve bunu ben her ay paylaştım ilgili kişilerle. Ama net bir cevap alamadım açıkçası. Hep bir şekilde manipüle edildi mail yoluyla. Sonrasında artık üst taraftan yöneticilerimiz hani tamam artık irdelemeyin, siz kendi alanlarınıza bakın gibisinden bir konuşmalar oldu.
Bu ülkelerin nasıl yöneteceğimize bakmamız için de ben geçen hafta hem Oman'a hem de Suriye'ye gittim. Bu 2 tane diktatörün ölçülerini aldık. Ama 15 ülkeden çok şöyle odaklanmamız gerekir. 25 ülkeyle imzalı sözleşmemiz var ve sene sonu itibariyle 7 ülkede minimum faaliyet göstereceğiz. Şu anda çekiyor mu? Evet, şu anda kayıt. 10 günde 67 tane franchise vardı. Yavaş Starbucks'ın 750-800 şubesi var. Evet. Bizim daha 200 yeni oldu. Hani insanlar şey diyor, her yerde espresso hep görüyorum. Abi daha bir şey görmedim, Starbucks 800 tane. Daha bizim gideceğimiz, yani onları nasıl yakalarız bilmiyorum. Ya biz yakalamak için tabii ki de elimizden geleni yapacağız. Ama eğer böyle gidersek sanki 4 sene sonra bence yakalayıp geçebiliriz. Ya biz bu Mertel Roaster'ı açtıktan sonra zaten hızlı bir ivme yakaladığımızda, insanların uluslararası böyle yabancıların da dikkatini çekmeye başladığımızda ilk önce Mısır'a franchise verdik, sonra Fas'a franchise verdik, sonra Katar'a franchise verdik, Almanya, Portekiz, Güney Afrika zaten bize aitti, Irak, Ürdün derken en sonunda Filistin'e bile franchise verdik. Türk kahvesini çok severim, filtre kahve severim, her türlüsünü severim. Size de tavsiye ederim. Hangisini severseniz onu için, ama bunu sakın espresso lap'tan içmeyin. Yani hiç rüyamda görsem inanmazdım. Bence bayağı saçma. Yani bence bu ileride işleyecekler bunu. Yani Türkiye'deki en saçma olay. Bana öyle geliyor yani. Bundan daha saçma bir şeye hiç denk gelmedim ya da hatırlamıyorum. Espresso'ya kurumsal bir açıklama yapacak. Bunun dili önemlisi. Bu arada bizim kimseyle bir ortaklığımız, bir bagajımız, hiçbir şeyimiz yok yani. O hani başta söyledikleriniz var ya. Hani biz ama agresif olanın birine iyi gözükelim, birine kötü gözükelim değil. Biz burada şimdi, biz sabahtan beri konuştuğumuzda 3-4 tane şey var. Hani bizim üzerinde mutabık kaldığımız var. Bir kere biz niye bu listenin içindeyiz anlamlandıramıyoruz. Bence bir ön yargı var. O ön yargı da zamanla oluştu. Biraz böyle Starbucks boykotları başladıktan sonra da arttı. Biz bu süreci de iyi yönetememiş olabiliriz. Çünkü Twitter'da şeyler görüyorduk böyle. İşte buraya nasıl açtılar? Bunların arkasında kim var? Cumhurbaşkanı buraya gelmiş. Acaba o mu var falan. Ama mesela Ekrem İmamoğlu da 3 kere geldi ama kimse onun fotoğrafını paylaşmıyor. İnanılmaz enerji veren bir ruh halimiz var, görüyorum. Hiç eksilmesin, hep büyüsün, hep artsın. Muhteşem bir gençlik var. Kıymetini biliyoruz. Sizlerin çok daha güzel işler yapacağına da inanıyorum. Ben zaten anlamadım. NTV yayını yarıda kesti. Sonra haber yayınlarını, TV'lerini boykot edeceğiz dedi. Sonra direkt bizi söyledi. Yani onları söylemedi. Kimi övüyorsan o gelsin. Kampüste bundan sonra espresso lab'a uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Aradan bir hafta geçti. Halk TV'de dedi ki, ben de neden boykot ettiğimizi anlamadım. Oradan 3 tane öğrenci seslendi dedi. Biz boykot ilan etmeyeceğimiz halde başta öğrenciler hep birazdan espresso lab diye bağırdılar. Ben de anlamadım nereye bağlıymış. Sonra biraz daha zaman geçti, dedi ki meğersem dedi bunlar üniversitelerde tekel olmuşlar dedi. Ama biz 209 tane üniversitenin 17 tanesi de varız. Zaten hani nasıl tekel olabiliriz ki yani, böyle bir mantık var mı? Yani Bilgi Üniversitesi'nde bir tekeliz. Hem Cafe Nero var hem Starbucks var. Koç Üniversitesi'nde 3 tane Nero var. 4. biz açtık. Sabancı Üniversitesi'nde yine keza Starbucks var. Biz sonra açtık. Gençler bayağı indirim almış. Şimdi benim önerim onlara, bu özellikle gençlerin tepki gösterdiği kampüslerde, zaten bu gençlerin bir yapıları var. Orada ortaklığı bir sermayedarla değil, gençlerin kuracağı bir kooperatif yapısıyla yapsınlar. Hem satsınlar hem bilmem ne yapsınlar. Böyle gençlerin gönlünü yapacak bir iş yapsınlar. Biz hemen boykotu bitirelim. Altay dedi ki Özgür Bey programda, siz
kahvecilere, öğrencilere pahalı kahve satıyor dediniz. Onlar da %20 indirim yaptı dedi. Bu sefer dedi ki yok o da yetmez. Üniversitede bulundukları yerden, kampüslerden çıkacaklar. Öğrencilere devir edecekler dedi. Şimdi birincisi hangi öğrencilere devir edeceğiz? Yani öyle bir muhatabımız yok. İkincisi diyelim ki kampüsten biz çıkıyoruz. Abi aynı kampüste Starbucks'ta Cafe Nero'da var. Onlar neden çıkmıyor? Neden biz çıkıyoruz? O kısmını kimse sormadı Özgür Bey'e. Biz de hiç anlamadık. Neden çıkacağımızı bilmiyoruz. Espresso Lab üzerine söylediğiniz şeylerden sonra daha da %15'e düşmüş. %15'e düşmüş. Ama onların büyük kötülüğü işte ben yapmadım ki Varank yaptı. Ben şunu söyleyeyim. Espresso Lab'ı anlatayım. Haksızlık olmasın. Bu arkadaşlar, gençlerin iddiası o ki hükümete yakın oldukları rektörlükler üzerindeki etkileri üzerinden bu kısmı teyide muhtaç ama algı tamamen böyle. Dedi ki bu benim suçum değil. Zaten boykot listemde de bunlar yoklardı. Ben yapmadım. Mustafa Varank yaptı dedi. Biz 2019 yılındayken Fatih'te Espresso Lab franchise'ı vermiştik. Ve buraya Cumhurbaşkanı'yla Devlet Bahçeli ziyarete gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile beraber bir cuma çıkışı Fatih'teki bir şubemize uğramasıyla verilen bir fotoğraf. Belki de yüzlerce markaya uğramıştır. Belki de dev holdinglerin önemli patronlarıyla beraber yüzlerce açılışa şahit olunmuştur. Erdoğan'ın o pozları daha fazladır. Ama Espresso Lab'den çıkıyor olması hikayesi çok satın alındı. Bir de oradan bence bir şey olduk, politize edildik. Türkiye'de algı çok önemli. Yani gerçeklerin hiçbir önemi yok. Genel kanı neyse onu yaşıyoruz gibiden bir sahne vardı. O çok doğru. Her şey uyuyor Türkiye'de. Yıllardır Espresso Lab'i çok seven, her etkinliğine gelen, kahvesini her gün tüketen bir müşteri olarak bile Twitter'da dönen, Instagram'da dönen bir hikayeden ya da bir yorumdan çok çabuk etkilenebiliyorsunuz. Bir mahalle baskısı da bunu tetikleyebiliyor. Belki de 10 yıldır o baristayı görüyorsunuz, o mağazaya sürekli gidiyorsunuz, o markayı deneyimliyorsunuz ama bir listeye girmek ya da bir siyasi liderin otobüsün üstüne bağırması sizi de etkileyebiliyor. Türkiye böyle bir yer. Biz Danimarka'da doğmadık. Ben hep bunu diyorum. Türkiye'de doğduk ve bunu kabulleniyoruz. Ve Türkiye'de hiçbir şey toz pembe değil. Abi her zaman mücadele etmek zorundasın. İçeride de bir çalışan yapın oluyor. Onunla da mücadele etmek zorundasın. Bürokrasiyle de mücadele etmek zorundasın. Bak abi gencecik çocuklar geldi çalışmaya. İnsanlar bunların ekmeğiyle oynuyor. İnanılmaz. Gerçekten öyle. Bence. Hani şuna baksana yaş ortalaması kaç? 10. Evet. Olur. Bizim varımı yok bile. Adam geldi kalemine bunların işini yok mu? Bize diyorlar gençlerden aranız müfret ediyor. Saçma bir şey tıkan. Oğlum bizde zaten gençler çalışıyor abi. Onlara da istihdam yaratıyoruz aslında. Öğrenci çok istihdam yaratıyoruz. Part-time çalışıyor. En çok da öğreten de biziz gidelim. Senin babanın kuzeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak ve 13-14 sene boyunca hesaplarımızda bir artışma olmuş falan. Firmayı kurduğumuzdan beri bir kuruş vergi kaçırmadık, hiçbir şeyimizi hatalı yapmadık, hiçbir devlet ihalesine girmedik. Bir yerden bir asfalt işi mi aldık, köprü işi mi aldık? Sadece diyorum ya, sadece kahve işi yapıyoruz abi. Bu işi bu kadar neden abarttınız? Öyle desteği olan biri bu kadar stres olmaz. O kiraları düşünmez. Öyle insanların yaşamlarına, yaptıklarına bakın. Bunlar kolay kazanılan para kolay harcanır ya. Biz de tam tersi. Biz her şeyi tırnaklarımızı kazıyarak yaptığımız için böyle. Biraz yaşlandık da hepimiz. O zaman baktığımızda İstanbul'da bir 20 tane mağazası olan bir markaydık. 2019 seçimlerinde İmamoğlu geldi. İstanbul'da 177 mağazamız var şu anda. Hikayeyi buradan okuduğunuzda aslında daha farklı bir şey de yorumlayabiliyorsunuz. Yani gerçeğin hiçbir önemi yok. Eğer size bir şey algılatmak istiyorsam bu ülkede çok kolay algılatabiliyorum. İmamoğlu'yla mı büyüdüler diye bir algı yaratıp belki de 10 yıl bununla mücadele etmek zorunda kalabilirim yani. Kadir amca görevdeyken bizim 20 tane Espresso Lab'imiz vardı. Ekrem İmamoğlu görevdeyken 280 tane oldu. Ekrem Başkan zamanında daha fazla dükkan açtık. Mesela 2 gün önce bir milletvekili abime söylüyor. Ekrem Başkan'ın yanına gitmiş. O bile demiş yani Espresso Lab ne alaka ben anlamadım dedi. Yani yakın koruması bizim Güreş'ten abimiz. O bile şey dedi yani biz nereye gitsek hep Ekrem Başkan şey derdi. Şu kahve alınacağız ama. Yani Espresso Lab varsa ondan alırız. Başkanım sizden bir ricam var. Baristalar sizinle bir fotoğraf çekmek Tamam. Ben alayım. Hadi. Evet orada. Hadi. Bak biz çekip yollayabiliyoruz. Bak. Kahvenin. Şimdi bu açıklama yapıldı. Bütün arkadaşlarım bana yazmaya başladı.
Ve çok koyu CHP'li çocuklar böyle. Hani partide üyelikleri var falan. Ya böyle saçma şey mi olur, sizi nasıl şey yaptılar bilmem ne falan, hiçbiri gelmiyor. Biraz mahalle baskısı var. Ya çok üzücü bir şey. Mesela Espresso Lab gerçekten %100 yerli bir firma. Bunu gerçekten sahiplenen insanlara bence bu haksızlık yapıldı. Her şeyi bıraktım. Bizim yemekhanede yemek yapan ablaya bile haksızlık. Türkiye'nin her bölgesinde bir franchise'ımız var. Ya şimdi oradaki adamın siyasi görüşü ya da oradaki adamın inançları ya da ne bileyim Antalya'daki Süryani bir yatırımcımın inançları beni ilgilendirmiyor ki. Ticari olarak onlar da baktığı için ve kendi memleketlerine yatırım yapmak için. Ya benim bir tane yatırımcım var ve işi suyun altında kaynak yapmak. Petrol boru hatlarında suyun altında kaynak yapıyor. Orada kaynak yapıyor ve yurt dışında kazandığı parayla geliyor benim ülkemde bir Espresso Lab mağazası açıyor. Şimdi o adamın ne suçu var abi? Şu anda bize yönetilen en büyük eleştirilerden birisi vakıf yerlerine çökmüşsünüz diyorlar. 280 tane dükkan arasında kaç tane Espresso Lab vakıftan kiralanmış? 2 tane. Bir tanesi Emirgan Çınaraltı, bize ait 20 sene önce Espresso Lab'den önce devir almışız. Bir tanesi de Ürgüp'te mi, Nevşehir'de Kültür Bakanlığı'ndan, onlar ama vakıflar devredildi falan, o var. 280 tane dükkan arasında 2 tane vakıf yeri var. Bu nasıl oluyor da bu kadar böyle büyütülüyor ve insanlar işte vakıf yerlerine çökmüşler diyor. Büyükdere iskelesi. Şimdi orayı tutan beyefendi 20 yıllığına deniz işletmelerine $4,5 milyon vermiş. Ve bana dedi günün sonunda. Ya ben buraya o kadar çok para harcadım ki. Ve önce düğün salonu yaptım, 2 sene boyunca olmadı. Sonra kafeterya bir şeyler yaptım, o da olmadı. Diyor ki adam, mesela orayı kiralayan adam, ben bu parayı asla çıkartamayacağım buradan, harcadığım parayı. Ama diyor şu anda çok memnunum çünkü insanlar geliyor. Sanki Boğaziçi Üniversitesi'nde bir tane kantin var. Ama biliyorsunuz da o kafetinde bizde bir alakası yok. Yani bizim Fındıkzade'de bayilik verdiğimiz bir insan. Bu insanın başka yerlerde de kafeleri var. Bu olayı yani biz zaten açsak Espresso Lab diye açarız. Niye bir başka marka adı altında açalım ki? Bunu o zaman kamuoyu açıklaması da yaptık. Neden açmadık diye. Ama bir şekilde iyi niyetli burada. Yani bazı kötü niyetli insanların bu yapmış olduğu algıyla beraber başkaları da bunlara inanıyor. Bir muhalefet liderinin, bir parti liderinin çıkıp iki dudağın arasında bunu boykot ediyoruz demesiyle tepetaklak aşağı gidebiliyor. O ilk geceyi hatırlıyorum. O ilk gece ben de Sözcü TV'den izliyordum. Ve bizim ekip arkadaşlarımızın da çoğu da orada Saraçhane'deki mitinglere gittiler bu arada. Özgür Özel adımızı zikrettiğinde başına aşağı kaynar sular döküldü benim de. Çünkü yani geri dönüşü çok zor bir hikayeye girdiğimizi anladım. Bizim %1 insanların tutabileceği, yani ama gerçek olarak ispatlayabilecekleri, ya şurada da siz şunu yaptınız diyebileceği şöyle bir şey yok. Bizim kendimizin, ailemizin ya da firmamızın hiçbir açıklaması yok. Tarih boyunca yok. Yani 2014'ten beri yok. Ama herkes biz bir şey demişiz gibi ya da DNR poşetli insanları biz bir yerlere yollamışız gibi. Herkes uzman oldu ve bunları biz yaptırmışız gibi söylüyor ama tek konuşmayan da biziz. LinkedIn'de de işte kendini pazarlama profesyonel olarak tanıtan, işte marketing, grow, title'lar havada uçuşuyor biliyorsunuz orada. Önemli profesörler Espresso Lab'in bu krizi yönetememesini çok fazla kaleme aldılar. Birçoğuna baktığımızda zaten hep aynı kalıp cümleler. Kimse zaten anlatmıyor yani. Kimse süreçte yok. Herkes böyle sonucu anlatıyor. Kimse o süreçte tavsiye de vermiyor. Okuyorum bu krizi ne kadar kötü yönettiğimizi okuyorum. Ama bir tane de tavsiye görmedim. Ben olsam şöyle yapardım diyen de yok yani. Hatayı ben yapayım yerlerde süreyim. Hiçbir sıkıntı yok. Ama abi biz %1 bile hata yaptık. Ya belki %0.1 bile hata yaptık. İnsanlar size bir hikayenizi ya da bir projenizi anlattığınızda önce nasıl yapılamayacağını anlatıyor. Biraz bu hikaye de böyle. Siz nasıl başardınız? Biz nasıl yapamadık da sen yaptın? Esat Bey demişti hatta, ya ben bu işi Amerika'da yapsaydım 5 yılda bu noktaya gelirdim. Biz Türkiye gibi bir ortamda 10 yılda gelebildik. Benim adım Francesco olsaydı, İtalyan olsaydım, buraya gelip Espresso Lab'i açsaydım kimsede sıkıntı olmayacaktı abi. Sizi boykotla tanıştırayım. Boykot bizim ofisimizin kedisi. Kendisi boykot edildiğimiz gün
dünyaya geldi ofiste. Biz de boykottan başka bir şey düşünemediğimiz için o zamanlar adını boykot koymak zorunda kaldık. Oyna yavrum. Bizim bir franchise sistemimiz var zaten. Yani 350 dükkanın içinde her türlü dini inanca sahip, siyasi inanca sahip insan var. Zaten yani bu işin mantığına baktığında, franchise sistemini gördüğünde bu işin saçma olduğunu zaten anlarsın. Türkiye'nin bu kadar gerilmesi, bu kadar ayrışması benim de hoşuma gitmiyor. Ya bir vatandaş olarak. Yani bu noktaya neden geldik? Politikacılar neden böyle bir şey geliyor? Bence onların işine yarıyor bu iş. Ama bu benim görevim değil. Politikadan da hep nefret ettim. Hiç ilgilenmedim. Bu kadar gerilmesi, sağdan mısın, soldan mısın, ocu musun, bucu musun? Yani bence ticaret yapan kimsenin hoşuna gitmiyor. Herkes inanılmaz gerildi. Ya bence büyük hata yapıyor. Yani ya insanları bence bu kadar germemeleri gerekiyor. Türkiye'de bunu espresso lab'le değiştiririm diyordum. Şimdi bizde başörtülü çalışan da var ki ilk bizde var. Yani başka hiçbir firma yapamıyorken bunu biz yaptık. Dövmeli çalışanlarımız da var ki zaten bence İnsanların kendi arasında da bir sorun yok. Ben seninle neden kavgalı olayım ki? Sen birbirini yiyorsun. Ama abi bunun sorumlusu nasıl ben olabilirim ki? Bilmem neyin saçma böyle denk geldik ya. Yani hiç akla mantığa hiçbir şekilde sığmıyor Esat Bey. Biz neden boykot edildiğimizi anlamadık. Ve gerçekten anlamadık. O slogan şeyden çıktı. Aşağıda oturuyoruz. Avukatımız Esat Bey, işte birkaç tane daha bizim işte şirketten birkaç yetkili. Neden boykot ediliyoruz? Neden boykot ediliyoruz? Herkes birbirine neden boykot edildiğini sordu. Herkese değebilmek galiba bu ülkede biraz zor. Yani herkese aynı ortamda buluşturmak gerçekten çok zor. Çok kutuplaşmış bir ülkede yaşıyoruz. Ve bunun artık bir kahve üzerinden konuşuluyor olması da gerçekten çok üzücü oldu. Baktığınızda çok kutuplaşmış bir ülkenin içerisinde ne bir tarafı mutlu edebildiğimiz ne diğer tarafı mutlu edebildiğimiz uçlarda yaşayan kesimlerin biraz nefreti, biraz fazla savunuculuğuna dönüşen bir markaya dönüştü. Belki burada bir malzeme olduk onlar için. Belki bir simgeye dönüştük siyasi olarak. Biraz filler tepişti, çimler ezildi hikayesi Espresso Lab'i buldu yani. Biz aslında zaten dibi gördüğümüz için daha bence tersi mersi falan filan yok bir şey. Yani biz cirosal olarak bence en büyük şeyi gördük. Yani bu yani anladın mı? Bunun daha kötüsü yani büyük konuşmayayım ama artık bir uzaylıların falan inmesi lazım yani yukarıdan. Çünkü bu tuttu. Şöyle tuttu. Yani insanlar kendi seçmeni kendisini kuvvetli hissetti. Ramazan'da işte dükkanlar boş. Bak gördünüz bana 3000 tane Cumhuriyetçi teyze bana Instagram'dan fotoğraf attı. İşte biz böyle güçlüyüz. İşte sen batacaksın, gebereceksin falan diye. Abi ülkenin sorunu Espresso Lab miymiş ya? Hani bu mu ya? Bu markayı kapatırsak bütün her şey çözülecek yani. Yani bütün sorunlar çözülecek. Bizim ülkede niye bir marka çıkmadığını da çok net gösteren bir şey bu. Yani bir Türk markası niye büyüyemiyor? Kim ne derse desin bizi deneyimlemiş, bizden bir kahve içmiş, bir tatlı yemiş, burada biraz vakit geçirmiş insanların bence yani bu rüzgar dağıldığında, dumanlar dağıldığında tekrar geri döneceğini düşünüyorum.